Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle kahvaltılarda damaklarınızı çatlatacak bir tarifle geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Farklı yapılışı ile, farklı sosu ile, peynir sosu ile hazırlayacağım bu tarifi mutlaka videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle peynir sosumuzu içine katacağımız köz sarımsağını hazırlamakla başlıyorum. Bir parça folyomun üzerine köz sarımsağımın sap kısmını biraz derinden kestim ve üzerine bir tutam kekik, bir tutam tuz ve bir yemek kaşığı zeytinyağı damlatıyorum. Daha sonra sarımsağımı folyoya sıkıca sarıyorum ve közlenmesi için 200 derecelik ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet, sarımsağımız közlenirken şimdi biz hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. 1,5 su bardağı suyumu hamur yoğurma kabı 1,5 su bardağı ılık suyumu hamur yoğurma kabıma aldım ve bir yumurta beyazı sarısını ayırıyoruz. Bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra bütün malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Evet, malzemeleri gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi 1,5 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra biraz un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Ve tekrar kontrollü bir şekilde un ekleyerek çırpıcı yardımıyla hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ne zaman ki hamurum ağırlaştı artık çırpıcımı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var diyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Bu aşamadan sonra tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurumu artık tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Kulak memesinden bir tık yumuşak olması gerekiyor. Daha sonra tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika mayalandırıyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken biz poğaçalarımızın lezzetine lezzet katacak peynir sosumuzu hazırlıyoruz. Bu aşamada beyaz peynir yerine labne peynirini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bende labne peyniri maalesef yoktu ve bugün de her yer kapalı olduğu için beyaz peyniri tercih ettim. Ama kesinlikle size labne peynir kullanmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bu da gene aynı şekilde lezzetli oldu ama labne peynirine göre bir tık buruk tadı oldu. Yani bir tık ekşimsi oldu. Ama labne peyniri kullanacağınız zaman kesinlikle krema kullanmanıza gerek yok. Sadece labne peyniri, tereyağı ve sarımsak kullanabilirsiniz. Hem peynirli olanın hem de labne peynirli olanın malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, beyaz peynirlerimi ezdim. Şimdi o ekşi tadının gitmesi için 1 çay bardağı krema ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kekik. Ve közlemiş olduğum sarımsağın tamamını bu şekilde sıkıyorum. Sıktığımız zaman iç kısmı haşlandığı için rahatlıkla çıkacaktır. Sıcak olduğu için gördüğünüz gibi peçeteyle kullandım. Evet, bütün malzemeleri tekrar çatal yardımıyla bu şekilde eziyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet, peynir sosumu hazırladım. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde sürülebilir olması gerekiyor. Bu aşamada artık hamurumda gördüğünüz gibi istediğim şekilde mayalandı. Şimdi kabımdan alıyorum ve tezgahın üzerinde biraz içindeki gazının çıkması için yoğuruyorum. Daha sonra hamur kartı yardımıyla önce hamuru uzunlamasına 2'ye bölüyorum ve daha sonradan parçalara ayırıyorum. Ve böldüğüm her parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi oluşturdum. Şimdi her bezeyi pasta tabağından bir tık küçük açıyorum. Kalınlığının bu şekilde olması yeterli olacaktır. Fazla ununu da silkeledikten sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı büyüklükte açtıktan sonra tepsime yerleştiriyorum ve yaklaşık bir 25 dakika tekrar tepsi mayası veriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepsimin üzerine açtım. Hamurlarım bu şekilde biraz daha mayalandı. Şimdi bardağın altı yardımıyla bu şekilde yuvarlak oluşturuyoruz. Daha sonra her yuvarlağın içine yarım yemek kaşığı peynir sosumuzdan alıyoruz ve etrafına bu şekilde yayıyoruz. Evet, peynir sosumuzu yaydıktan sonra ben pastırma kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz siz sosis ya da sucuk da kullanabilirsiniz ama bana göre bu peynir sosuna en çok pastırma yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Pastırmalarımı dizdikten sonra şimdi yumurta sarımı sürüyorum. Evet, yumurta sarımı sürdüm. Şimdi rendelenmiş kaşar peynirini koyuyorum. Daha sonra tekrar üzerine kekik serptikten sonra 200 derece ısınmış olan fırınıma gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pastırmalı peynirli poğaçalarım oldu. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Artık buna küçük pizzacıklar mı desem yoksa poğaça mı desem bilemedim. Ama lezzeti çok güzel, ona eminim. Bu tarifin yapılış olarak birçok versiyonunu denedim. Hepsi de çok güzel oldu. Bu da ayrı bir güzel oldu, eminim. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Önce şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Pamuk pamuk. Of 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 of. Bakın. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Daha önce tadına bakan herkes çok beğendi ve tarifini mutlaka istemiştir. Şöyle hemen sizin için bölmek istiyorum ama şu an çok sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı ve puf puf. Bakar mısınız yumuşaklığına? Pamuk gibi oldu. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şimdi sizin için hemen tadına bakacağım. Biraz sıcak ama yapacak bir şey yok. Şöyle bıçakla keseceğim. Öyle tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, yine mi muhteşem, yine mi şahane. Çok lezzetli. O içinin peynir sosu inanılmaz lezzet katıyor. Böyle var ya, bir boyuttan başka bir boyuta taşıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaparsanız da mutlaka o sosla beraber, peynir sosuyla beraber yapın. Bunu dilerseniz ilk yaptığım tarifimdeki gibi böyle küçük küçük pizzacıklar yerine bütün halinde bir tepsiyle birlikte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte özel peynir sosumla bu güzel yumuşacık küçük pizzacıklar yaptım. Tadı gerçekten çok lezzetli ve muhteşem bir lezzet, farklı bir lezzet oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten yumuşaklığına bakar mısınız? Pamuk pamuk. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.